Orada başka diyarlara geçebiliyorsunuz. Ya Christopher Nolan niye gidip de yani Türkiye dışındaki her yerde çekti ya bütün nerede? Savaştan dönebilecek mi? Beni oynayan çocuğun ismi neydi? Hayal ediyorum. Tom Holland yürüyor. Yani kadın erkek ilişkileri eşitliği falan var. Yani İskender burayı almasa da süper olur ya. Belki de öyleydi zamanında. Milattan sonra 2. yüzyıl. Çok fazla ya. Çok iyi. Milattan sonra 2. yüzyıl. Halklar kentin geçmişi erken Tunç çağına kadar uzanır. Hitit metinlerinde ismi Kura olarak geçen, daha sonra bölgeye yerleşen Pamfilyalar, Helenler ve Romalılar kentin ana sakinleri olmuştur. Mopsus ve Kalças, Truva Savaşı'ndan sonra bölgeye geldiklerine inanan mitolojik kuruculardır. Perikl Apollonis, antik dünyanın en büyük matematikçilerden biri olan ve konikler üzerine çalışmalarıyla tanınan Apollonius M.Ö. 3. yüzyılda burada doğmuştur. Grancia Magna, Roma döneminde Perg'in en önemli figürlerinden biridir. Kentin belediye başkanlığını yapmış, kendi servetiyle şehre görkemli kapılar ve yapılar kazandırmıştır. Hayırsever bir kadın. Ben de keyifle Perg'yi dolaşıyorum. Çok güzel. Hani kaç kere çok güzel dedim acaba. Baksanıza ya sütunlar mütunlar. Şimdi hala caddede dolaşıyorum. İnanılmaz güzel. Çıkıyoruz buralara böyle. Şeyde anlattım size işte Troya'dan kopmuş savaştan gelmişler. İskenderiye gelmiş buraya. Onu da birazdan anlatırım. İskenderiye değildir o ya. İskender. Kim gelmiş? Büyük İskender M.Ö. 334 yılında kenti savaşmadan teslim almıştır. Şey için niye savaşmamışlar anlamadım. Şu kent için savaşılırdı. Aspendoslar da böyle yapıyor. Onlar ama altın veriyorlar. Bu yörenin halkı pek savaşmayı sevmiyor anladığım kadarıyla. Doğru bir seçim. Ya tabii insan kendi şehri için savaşmalı ama Aziz Pavlus Hristiyanlığın yayılmasında kilit rol oynayan Aziz Pavlus da buraya misyonerlik yapmaya gelmiş. Seyahatleri sırasında Aksu Nehri de buralarda bir yerde. Aksu Nehri üzerinden Perge'ye gelmiş. Acaba Perge'nin içinde miydi? Çok enteresan. Perge'ye gelmiş ve burada vaazlar vermiştir. Bu nedenle kent Hristiyanlık dünyası için kutsal kabul edilir. Hayda, bak bunu da bilmiyordum. Romalı imparatorlar 3. yüzyıllarda Perge altın çağını yaşamış. Hamamları, stadyumu, çok güzel bir yerleşim yeri haline gelmiş. Bizans döneminden sonra ise Arap akımları, tebrikler ve doğal afetler nedeniyle nüfus azalmış ve kent yavaş yavaş zamanla terk edilmiştir. Burayı kim niye terk etmiş hiçbir fikrim yok. Günümüzde kentin sakinlerinin geride bıraktığı dünyaca heykelleri Antalya Müzesi'nde görebilirsiniz. Mozaikler var burada. Hayda. Perge'de de mozaik varmış. Vay anasını be. Mekanın bir dükkandan çok daha öte milattan sonra 2. yüzyılda dinsel işleve sahip sunu kurban mekanı olarak kullanıldığı. İnsanlar evet savaşmıyor ama yıllardan beri değişmeyen bir şey var. Kurban. Kimleri kurban ettiler acaba? Yazık. Mozaikte antik döneme damgasını vurmuş olan Troya savaşlarından bir sahne canlandırmıştır. Ya Christopher Nolan niye gidip de yani Türkiye dışındaki her yerde çekti ya bütün her şey buralarda geçti yani. Ege'de, Akdeniz'de. Gitmiş İzlanda'da çekmiş ya. İzlanda ne abi? İzlanda ne alaka? Amına koyayım ya. Vallahi oraya yakışıyor yani. Nolan'ı severiz de yani bunu yapmasaydı iyiydi. Biz bir de bir arkadaşlarım yine sinema anılarımdan aslında bir bütçeler verilmiş, bir şeyler yapılacakmış ama beyefendi beğenmemiş. Saçmalık. Size bu mozaiği de göstereyim. Kurban ediyorlarmış buradaki insanlara. Herhalde şuraya koyuyorlar kafayı. Bir tane ben yapay zeka ile buraya bir tane kurban şeyi koyarım ya. Yap. Karanlık çökerken eski dualar yankılansın. Atalarımızın ruhları bizi izliyor. Derken
Yanda da olur. Enteresan ya. Çok güzel. Ne demiştik? Nolan, you should have come here. Nolan'a kızgınım gerçekten. Ya bir de inanılmaz linç şey başladı. Yok Achilles kadın mıymış, erkek miymiş, şey miymiş. Ellen Page. Ellen Page değil galiba artık onun ismi. Yani linç, niye linç deyin? Türkiye'de çekmediği için linçleyebilirsiniz yani. Bu topraklarda olmuş bütün şeyler. Homeros zaten İzmirli yani. Ege'de, Yunanistan'da çekmiş de Yunanistan'da gelseydi, İzmir'de çekseydi, Antalya'da çekseydi, şurada yürüseydi Tom Holland. Ha? Güzel olmaz mıydı? Çok güzel olurdu vallahi. Bak çıkıyor böyle. Babam nerede? Savaştan dönebilecek mi? Father, father, where are you? Sonra şey geliyor. Neydi ya çocuğun ismi? Batman'i oynayan çocuğun ismi neydi? Ay Allah, unuttum. Çok da severim kendi. Pattinson. Pattinson diyor ya, senin babana devler yedi, cüceler götürdü. Aa, evet arkadaşlar, o Homeros İlyadası'nı ve şeyi okumadım. İnanır mısınız? Gerçekten biraz bu benim hatam yani. Okumak lazım ya. Homeros'u okumadığım için biraz kendime kızgınım. O yüzden pek hikayede bilmiyorum, hakim değilim. Filme gelmeden önce belki okurum diye düşünüyorum ama şu anda okuduğum 3 İstanbul kitabı var. Yani kitabın ismi 3 İstanbul. Bitmiyor. 600 sayfa. Neyime güvenerek 600 sayfalık kitaba başladıysam olmadı yani. 250, 360 sayfalık kitap bence ideal. 600 biraz zorluyor ya. Ama kitap çok güzel. Bir Türk Edebiyatı klasiği. O günden beri 3 İstanbul'u okumadım. Bugün sahile geldik. Okuyorum bu kitap. Çok güzel, tavsiye ederim. 339. sayfadayım. Göreceğiz bakalım. Ya ama hedefim 10 gün içinde bitireyim şu kitabı da yeni kitaplar okumak istiyorum. Evet, siz şimdi Pergi'yi seyretmeye devam. Ben hızlı okuyamıyorum ya. Siz kimler hızlı okuyor? Hızlı okunanlar beğensin, hızlı okumayanlar da beğensin. Yorum yapsın. Çok iyi olur. Yaparsanız, beğenirseniz. Unutmayalım bunu. Kentin kuzeybatısında Akropol'ün güney eteklerine yaslanmış olan Palaestra Spor Akademisi İdman Yurdu, Perge'nin diğer önemli kamu yapıları gibi düzgün kesilmiş kireç taşı bloklarından inşa edilmiştir. Kare planlı ve iki katlı olarak tasarlanmış yapının kazısı tamamlanmamıştır. Bununla birlikte yapıya ilişkin olarak Roma dönemine ait cimnazyumlardan farklı şekilde bağımsız bir kompleks olarak planlandığını, gerek korunma durumu gerekse boyutları açısından Anadolu'nun en önemli paleestranlarından olduğunu söylemek mümkündür. Paleestranstraları nedir onu da bilmiyorum. Paleestrer cimnazyumdur. Neyse. İmparator Nero'ya adadığı dolayısıyla yapının milattan sonra 1. yüzyılda yapıldığı anlaşılmaktadır. Hayda. Milattan sonra 2. yüzyıl derken 1. yüzyılda çıktı şimdi. Bundan acaba düşünsenize 2000 sene önce burada yürüyenler böyle bir şey olacağını tahmin edebiliyorlar mıydı? Ya biz öleceğiz ve bu şehir ne denir ya, bu şehir ne oldu? Antik oldu. Antik bir şehirde yaşamışız diyecekler mi? Acaba biz de diyeceğiz. Biz de diyeceğiz ki biz de diyeceğiz. Biz de antik şehirde yaşadık diyeceğiz. Düşünsenize. Düşünebiliyor musunuz? Ben düşünemiyorum. Mesela şimdi çok güzel bir şey yapacağım. Ben bunu daha önce hiç yapmamıştım. Bunu ilk defa yapacağım. Şimdi burada yazan Yunanca yazıyı, evet, bunu yolladım Cemile'ye ve söyledi ki bu yazı toplumda saygın bir yeri olan, muhtemelen Olimpia ile bağlantılı bir ünvana sahip veya o isimde birisi bir kişi adına dikilmiş bir heykeli veya o kişinin bir yere sunduğu bir adağı betimliyor. En alttaki ifade bu anıtın belirli bir kişi veya kurum tarafından sunulduğunu, dikildiğini belirtir. Bu bir kapı. Acaba bu kapı bir gate mi? Demin okudum, ne okudum size? Okuduğumu anlamıyorum ben. 600 sayfalık kitap benim neyime ya?
Şurada daha prompterda okuduğum şeyi çözemedim. Heykel sunuyorlarmış. Ay bunu koyayım. Valla unutmuşum, tekrar şey yapacağım. İnsan böyle okuyunca da böyle tamamen unuttu. Evet, daha kurguyu bitirmedim ama İstanbul'u hala okuyorum. 389. sayfadayım. Kapı. Yani bu kapı God of War'a sesleniyorum bu sefer de. Tamam, o da Yunan şeyi falan ama Allah aşkına gelin biriniz burada çekin yani. Düşünsenize, ben şimdi mesela bu kapıdan giriyorum. Bakın giriyorum. Hop hop hop. Bir anda başka yerden çıkıyorum mesela. Çok güzel. Belki de öyleydi zamanında. Kapıdan geçince aa, vallahi diyorum işte ya, bu kapılar mapılar God of War. Yani aslında tamamen başka bir yere açılıyor. Bak bence zaten öyleymiş. Burası bir kaleymiş. Özel giriş burası. Bunu tarihçiler bir araştırsın. Her şeyi bilen adam. Araştırdılar. Umarım araştırmışlardır. Odese'nin fragmanını seyrettim. Yani al abi al. Yani niye şurada çekmedin? Al burada çek işte. Yapay zeka ile bir filme gittim ben. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatıyordu. Gökalp'le beraber gittik. Rüya da vardı. Olmamıştı. Yani sadece Atatürk olduğu için sona kadar kaldım ben. Çok saçmaydı. Ben o şekilde yapmayacağım. Harika bir Nolan'a göstereceğim yanlış yerde çektiğini. Bir iki kesit. Herhalde bayağı şey yerim yani. Yapmayacağım tabii ki de öyle bir şey de. Buraları gezmek çok güzel ya. Ya aslında düşünsenize, ben bütün o yazıları tek tek fotoğrafını çeksem. Bunu yapıyorlardır herhalde. Yapıyor musunuz? Türk Tarih Kurumu ne yapıyorsunuz? Çalışıyorsunuz inşallah, iyisiniz. Allah kolaylık versin bütün çalışanlara. Her kurumda. Şu kapıya bakın ya. Sevgili eşim yok burada şimdi ama benim bir konuşma yapmak istiyorum. Hani kadın erkek ilişkileri eşitliği falan var deniliyor da neden çöpleri her zaman biz atıyoruz? Hani bunun üzerine de zaten bir bölüm yapacağız. Hatta belki de sokak röportajları yapmayı düşünüyorum. Bütün kadınlara ve erkeklere soracağım, evli çiftlere, beraber yaşayanlara, yeni sevgililere, eski sevgililere. Çöpleri kim atıyor? Şimdi bir tane daha bir yazı buldum. Onu da bir fotoğrafını çekip yollayacağım. Cemile kafayı yiyormuş. Bunları öğrenmemeniz lazım. Çok güzel olmaz mı? Yani ben buradayken olursa tabii bilmiyorum. Burası kesin zaten yani. Burası ne? Burası kapı işte, al. Buradan geçiyorsun, hop. Başka diyarlara, hop. Minecraft. Minecraft'taki gate. Benim oğlum gelseydi şimdi buraları Minecraft gate derdi. Ama Minecraft'taki gate yani burası. Minecraft da burada çekilebilirdi. Allah aşkına ya. Yazıyı Cemile'ye yapacağım. Ya metin öyle gate değil. Yine yok, Roma İmparatorluğu'na yağlama. Tamamen uydurma. Roma'ya yalanma yazıtları diyor Cemilay, ama tabii ki de bunların hepsi benden o gate'in açıldığını gizleyemez. O bir kapı ve orada başka diyarlara geçebiliyorsunuz. Siz de bana güvenin ve antik şeyleri ziyaret edin. Çok çünkü gerçekten insan bambaşka oluyor. İşte böyle aklına hep böyle şey geliyor. Gate. Akla geliyor bak. Gate geliyor aklınıza. Yok ya, yani işte de burada ne hazine avcılığı yapılmıştır ya. Değil mi? Jandarma, mandarma.
Ama ya pergeliler çoktan bırakmış burada. Pek de öyle hazine avcılığı. Aa, bitirdik. Oo. Gate burasıymış. Kapalı gate'ler. Çok güzel. Arkadaşlar, evet, gezimizin sonuna geldik. Buradan sonrası yok. Hatta yorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Christopher Nolan burada çeker miydi? Yoksa ben mi çok abarttım? İskender'in İskender'den bize ne amına koyayım diyorsunuz. Aa, sizleri seviyoruz. Sonuna kadar seyrettiniz. Yorum yapın, beğenin. Ben böyle gidiyorum, düz gidiyorum ama inanın ki hiçbir şey yok. Gitmesin istedim. Aman burası tarihi eser. Karlıoğlu'nun gibi bir yazı olmadığı için ben buradan çıkıyorum. Acaba buradan çıktığım için bu bölümü de yayınladıktan sonra tarihi esere zarar vermeye alınmam ya, yok. Burada bir şey yok yani. Çünkü tamamen sizler için yapıyorum her şeyi. Şuraya ev koymuşlar, ev yapmışlar Allah aşkına ya. O evin altında var ya neler vardır. Resident Evil 9 gelse burada çeksin. Aa, burada kazı var da. Vay, tarih ekibi çalışıyor. Buna tarih ekibi denmez de. Ne denir, hadi yorumlarda buluşalım. Ne ekibi denir? Tarihi yerlerde kazı yapanlara ne denir? Evet. Ne denir? Beğen denir, yorum yap denir, abone ol denir. Aa, bırakamıyorum ya. Galiba sabaha kadar çekeceğim. Belge beni büyüledi. Çok güzel. Gerçekten harika. Hayal ediyorum. Tom Holland yürüyor. Filmde sadece Tom Holland oynuyor. Filmde sadece Tom Holland oynuyor. Tom Holland. Vallahi ben kitabımı okumam lazım ya. Ne yapayım? Bir kitabı okuyayım. İstanbul'a ara vereyim. Yok ya, İstanbul zaten bitiririm ben. Şimdi karavanda artık geçeyim, karavana kitap okuyayım. 3-4 sayfa. 3-4 sayfa. Ay, baksanıza şuraya. Çok güzel. Aranan gate bulundu ya, burasıymış. Buraya atlamışız bak. Hop, merdivende çıktık ve tanrılara adak adıyoruz. Bakın, farkındaysanız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane sütun başlığı var. Bu ne demek? Burası da bir kapı girişi. Koşup koşup atladığımızda tamamen başka bir yere çıkıyoruz. Siz etrafa bakın. Bak. Adaklar, sular, su yolları onlar hep. Çok güzel. Ya tabii o zamanlarda başka yerlere çıkıyorlardı. Şimdi yok. Şimdi atladın mı ayağını kırarsın. İnsanın bir atlayası geliyor ya. Ben artık söylemek istemiyorum ama şu otları biçerdik, ederdik. Tom Holland'ı ben burada hayal edebiliyorum. Allah, kaç defa Tom Holland dedim acaba bu. Çok güzel. İstanbul'u hala okuyorum. 389. sayfadayım. İnşallah Haziran ortasında bitiririz ya. Gerçekten çok da güzel kitap. Bitirmek istiyorum. Ama artık başka yeni kitap da okumak istiyorum. Bunu söylemiştim. Bu arada yani şu denizlerde de çekilebilirdi. Bizim Nolan abi gelseydi şu denizlerde çekerdi. Çok da güzel olurdu. Nerelerde çektim ben Nolan abi? Ah be abi. Abone olun, yorum yapın.